Adım Uğur, soyadım Mamalı. 1966 Ankara doğumluyum. Memleketim Çorum Sungurlu. Adım Muhammed Kılıç. 57 yaşındayım. Amerika'ya 1986'da geldim. 35 senedir tır şoförlüğü yapıyorum. Bir hevesle başladım. Ufak yaşta tamircilikle bu işi sırf şoför olabilmek için tamirciliği seçtim. Bu heves için okulu dahi bıraktım yani sırf şoför olabilmek için. Construction işi yapıyorduk Kaliforniya'da. Orada başladık. Highway'de, inşaatlarda harfiyat çekerek başladık. Ondan sonra uzun yola başladık. Şu anda gıda üzerine çalışıyoruz. Biz tabii şoför olduğumuz için yolcu taşıyoruz. Gıda yani taşıyoruz. En ilginç taşıdığım şey taş, mermer, Afyon'dan. Ben genelde araba taşıyorum şu anda. Tesla fabrikasına çalışıyorum. Alberta, Kanada'ya ve Vancouver'a Tesla taşıyoruz. Daha önceden malzemeleri askeriyeye çalışıyordum. Onlar biraz ilginçti çünkü 2 pound yükle, yani 1 kilo yükle Kaliforniya'dan Tennessee'ye gelmiştim. Veyahut da 15 pound yükle Kaliforniya'dan Calgary'ye, Alberta'ya gittim. İş koşullarımız severek yaparsan çok güzel. Sevmeyerek yaparsan buradan Balgat'a kadar gitmeye dahi mecalin olmaz yani. Mesela biz bir tıra bindiğimiz zaman her şeyi unuturuz. Sırf kendimizi tırla bir bağlarız yani. Aracın içi bizim evimiz, mutfağımız, her şeyimiz. Gerektiğinde yolda duramadığımız zaman kettle'la çayımız, kahvemiz, her şeyi içeride hallederiz. Yatmamız, uyumamız, kalkmamız bizim küçük evimiz. Şartlar çok iyi. Benim arabam yeni. Arabam da kasam da yeni. İş şartları biz genelde brokerlardan yük aldığımız için bizde fazla bir iş problemi olmuyor. İş sıkıntım hiçbir zaman da olmadı. Amerika'da olmuyor yani. Ben genelde sabah kahvaltımı falan arabada yaparım. Arabamda her şeyim var benim. Kahve makinem, yemek yapmak için her şeyim var. Masam, her şeyim var. Çoğu zaman evden alır giderim. Evden aldığım yetmediği zaman mecburen marketlerden alıp bir şeyler yapıyoruz. Yani bu şirkette 6,5 milyar para alıyorum. Allah bereket versin. Yıllık 300 bin gross alabiliyoruz. Çok şükür. Yeterli. Ya aldığım parayla burada çok şükür geçinebiliyorum. 10 gün. En uzun yolum 30 gün, 35 gün sürüyor. 4,5 saat. 8 saat. Çok ceza yemiyorum. Bir kere gereksiz yere ceza yedim. O da önündeki trafik polislerini sollamak için sinyal vermediğim için bana ceza kesti. Bence gereksizdi yani. 1987'den itibaren toplam ya 2'dir ya 3'tür. Benim cezam uzunluktandır normal. Arabanın legal size'ından uzunluktan aldım. Surattan falan cezam olmamıştır. İşimin en iyi yanı işime bağlı olmam. Yani seviyorum işimi. Ekmeğimi kazanıyorum. Bizim ehliyetimiz ekmeğimizdir. Biz ehliyetimizi canımız gibi koruruz. Bundan 10 sene önce 4 sene bıraktım. 3-4 sene bıraktım. İstasyon yaptım. Olmadı. Olmayınca bir daha tıra döndüm. Trafikte bazen bir sinir katsayılarımız yükseliyor ama orada artık günün şeyine veriyoruz ve gülüp geçiyoruz sonra. Mesleğimden kaynaklı herhangi bir rahatsızlığım yoktur. Dinleniyorum, çocuklarımla özlem gidiyorum, eşimle beraber yapacağımız işleri, güçleri yapıyoruz. Sinemaya gidiyoruz, yemek yiyoruz. Gideceğimiz yerlere gidiyoruz, geliyoruz, dinleniyoruz. Ailemle geçiriyorum. Evde oturarak veyahut da bir yerlere gezmeye giderek. Boş vaktimde genelde oturmak istiyorum. Bence yolda olmak. Artık biz yolda kendimizi alışkanlık haline geldiği için evde bazen 3-5 gün durduğumuz zaman sıkılıyoruz yani artık. Yolda olmak istiyorum. Boş vaktimde genelde oturmak istiyorum. Şimdi sabit yaşam tercih ederdim ama geçim için bu işi seçtim. Otostopçu almam. Bizim yönetmenimize göre biz araçlarımıza sigortasız kişiyi kesinlikle almayız. Yani şirketin sigortalı elemanından hariç kimseyi almayız. Aldıklarında kaza yapıp ölüp neden aldın diye ceza yiyen arkadaşlarımız, hapise giren arkadaşlarımız var. Bunun için bunlar bize bir örnek olduğundan dolayı kimseyi almıyoruz. Yolda kalana yardım etmek iyidir ama faturası bize ödetiliyor. Şirketimiz yok, ben kendime çalışıyorum. Hiç aracıma otostopçu almadım, yoldan kimseyi almadım. Ben arabama başkasını almak istemiyorum. Normalde yasak. Almak da yasak, çekmek de yasak normalde. Bir gün Bolu Dağı'na inerken bir trafik kazasına şahit oldum. Aracımı uygun bir yere çektim ve koşarak yardıma gittim. 3 gün karakolda bekledim. Yardım ettim diye. Sebep gösterdiler beni.
Aslında ben çok geriden geliyordum. Ama onları geçip durduğum için 3 gün karakolda beklettiler beni. Çünkü yaralı ölüm kalım meselesi vardı. Yani hayat tehlikesi vardı. Hayat tehlikesini atlatıp da kendine gelene kadar da beni bırakmadılar karakolda. Benim arabam 2020 model. Daha toplam 6 ay çalıştım bu arabayla ben aldıktan sonra. Geçen hafta yolda gelirken airline patladı mesela. Tow ettirdim arabayı yüklüyken. Tabii çekici aradım. Çünkü araba garantili olduğu için dealer'a gitmek zorundaydım. İlginç konularımız bunlar bizim. Yolda giderken geyik yolumuza çıkabiliyor. Ben çarpmadım son zamanda ama daha önceden çarptım 3 kere mesela. Bir seferinde önden vurdu arabaya, bir seferinde yandan vurdu. Bir seferinde aradan girdi, kasayla arabanın arasına girdi. İlginç yanı şu oluyor, ölmemişse şayet öldürmen gerek. Acı çektirmemek için bir türlü öldüreceksin. Arabanın bir tarafı gitti mesela, sağ taraf komple demec aldı. En sevdiğim kamyon yazısı efsane. Kendim de efsane olmak istediğim için. Efsane derken yani hani bir şey olarak değil de bir işi aldığın zaman o işi zamanında yerine yetiştirmek, ulaştırmak, o insanları mağdur etmemek amaçlı. Benim gözümde o insanlar efsanedir. Onun için efsaneyi çok severim. Hani maşallah yazabilirim, Allah korusun yazabilirim. Resim olarak Türk bayrağı amblemi veyahut da Osmanlı amblemi koymak isterim. Başka fazla bir şey düşünmüyorum. Evet. Çünkü biz şoförler hakir görülüyoruz. Yani şoför değil mi kelimesi bizi çok yıkıyor. Ya mesela bir yere gittiğimiz zaman şöyle söyleyeyim, bir restoranta gidiyorsun. Kamyoncuların haricinde bir restoranta gittiğiniz zaman ya bu kamyoncu bunun ne işi var burada dedikleri zaman biz yıkılıyoruz. Yok. Öyle bir herhangi bir ön yargıları, halktan öyle bir şey görmedim. Ben uzun yıllardır yapıyorum. Yani Amerika'da çalışan insana kimse kötü bakmaz. O yüzden ben de herhangi bir şeylik görmedim. Hani çokları der ki falan yerde discrimination oluyor, şu oluyor. Ben görmedim. Çocuklarımla ilgili hayalim topluma yararlı bir insan olmaları. Kendim gece gündüzüme katıp çocuklarımı okuttum. Şükürler olsun. Bir tanesi gıda mühendisi, bir tanesi tekniker, bir tanesi kendi işini yapıyor. Şükürler olsun kendilerini kurtardılar yani. Gençliğim olsa oku derdim. Yani amele olacaksan da veyahut da çöpçü olacaksan da diplomalı çöpçü ol derdim. Kendim için geleceğe dair hayalim bu işlerden elim ayağımı çektikten sonra ufak bir beldede, arka taraf orman, ön taraf deniz, kafa dinlemek. Hayalim çocuklarım okulu bitirince Amerika'dan eve dönmek. Türkiye'ye dönmek. Emekliliğimi yaşamak. Başka bir iş yapmak için değil. İş için burada çalışıyoruz. Yani Türkiye'ye de artık yani emekliliği yaşamaya gitmek lazım. Hayalim Türkiye'ye dönmek diyelim. Çünkü ben Giresun'dan fazla daha düşündüğüm başka yerler de var da onun için hani Türkiye'nin her yerinde yaşamak ben isterim. Çocuklarım haliyle burada kalacağı için mecbur buraya gelmek zorundayım. Onun için uzun süreli kalırsam Giresun düşünüyorum.